Tamamen merak. Yani matematik bölümü okuyan insan için önce kariyerden önce merak gerekiyor. Bu merakı da genelde lise ve ortaokullarda hocalarımız sayesinde biz edindik. Ve o zamandan itibaren matematik okuma aşkı bize başladı ve biz de o bölümleri seçmeye karar verdik. O üniversiteyi seçmeye karar verdik. Bizim için en mantıklı olanın da 9 Eylül olduğuna karar verdik. 9 Eylül'de okumaya başladık. Hem mavi diploması olması, uluslararası geçerliliğinin olması hem de İngilizce olması. Bizim gibi yani hem uluslararası bir diploma almak isteyip de uluslararası bir dil öğrenmek isteyenler için mükemmeldi. O yüzden ben şahsen 9 Eylül'ü seçmiştim. Ben aynı zamanda ALES'te çalışan hocalarımız çok fazla olduğu için matematik ilgimi çekmişti. Matematik yönünde biraz ilgim vardı. 9 Eylül Üniversitesi'nin bu imkanlarını gördüğüm zaman daha çok etkilenmiştim. Hem İzmir'deki konum açısından hem buranın yaşam stiliyle içiyorum hem gezecek görecek yerler olsun. Bence bir öğrenci için de önemli olanlardan bir tanesi. Bu üniversitenin hem akademik olarak hem de fiziki olarak çok yeterli olduğunu düşünerek tercih etmiştim. Bir de sadece üniversite olarak da kalmıyor. Yani o şehir üniversite öğrencisi için hani öğrenci dostu bir yer. Eğlenebileceğin, gezebileceğin, öğrenebileceğin yerler var mı? Bunlar da İzmir'i ve 9 Eylül seçmemizin çok büyük etkenler. Bölüme gelmeden önce ben şahsen lisede yaptığımız gibi uzun uzun işlemler yaparız ve sonuç buluruz. Bize soru verirler, biz o sorunun cevabını buluruz, puan alırız diye bekliyorum. Ama lise ile üniversite arasındaki en temel fark, yani örnek verecek olursam, lisede biz havuzda yüzüyormuşuz. Burası derya, deniz ve okyanusun ortasında gibiyiz. O yüzden bize bir şey veriliyor, lisedeki olduğu gibi bir şey veriliyor ve onunla alakalı soru soruluyor. Ama üniversitede bir şey veriliyor ve onunla alakalı bir şey üretmemizi istiyor. Yani sebep sonuçtan ziyade sebep ve daha büyük sebep şeklinde gidiyor. Zaten yeni başlayan arkadaşlar için de en zorlayıcı olanlardan bir tanesi de bu olacak. Çünkü sana sorunun cevabını istemiyor. O soruyu sorarken ki ya da o formülü kullanırken ki o noktaya nasıl geldin? O noktaya nasıl gelebilirsin? Gelebilir misin? Gelemez misin? Şeklinde ilerlediği için bence de en büyük farkı bu. Ki sorularda görecek proof or disproof yani. Var mı yok mu diye soruyor. Yani çözün çözmeyin diye. Var mı yok mu? Bul diyor mesela. Bu en çok yeni başlayanlar için zorlanacak bir konu olabilir. İlk dönem başladığımız zaman öncelikle neyi nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Bir kere nasıl yazacağımızı bilmiyoruz. Öğretmenlerimiz sürekli söylüyorlar zaten. Matematik dilini yazmayı, matematik dilini okumayı bilmiyorsunuz. Başta bunu bilmediğimiz için yazdığımızı okutamıyoruz, okuduğumuzu yazamıyoruz vesaire. Bu problemlerle karşılaştıktan sonra da hani yarım yamalak bir matematik konuşurken bir de bunun üstüne bu matematik çalışmaya çalışıyorlar. Çalışamıyoruz yani. Çalışmayı öğreniyoruz. Tabii ilk başladığımızda da matematik terimleri konusunda da yeterli olmuyoruz hemen. Ya da o dile hemen alışamıyoruz. Çünkü 12 senedir neredeyse Türkçe olan matematik eğitimi alıyoruz. Sonra birden şak diye bütün terimler değişiyor. Bence matematik işte yazmak, okumak ve aynı zamanda da nasıl çalışacağını bilmek, öğrenmek ilk sene bizi çok zorluyor. Evet. Ama bu konuda hocalarımız da çok yardımcı oluyor. Özellikle merak etmeyin, biz anlamadığımız zamanlarda hocalar anlıyor anlamadığımız. Gözümüzün içine bakıyor ve hani o pırıltıyı görmedikleri zaman merak etmeyin olacak. İlk 500 kelime, ilk 600 kelime biz öyle dediler. İlk 600 kelime öğrendikten sonra her şey yavaş yavaş oturmaya başlayacak. O zamandan sonra artık matematik yapmanın keyfine varacaksınız ama ilk sene dişinizi sıkın demişlerdi. Hatta bu konuda biz hocalarımızdan destek aldık ama ilk sene benimle birlikte başlayan çoğu arkadaşım şu an mesela benimle devam etmiyor. Onlar gibi o 500-600 kelimeye gelmeden çoktan başka bölümleri tercih etti veya tekrardan sınava hazırlandığı durumlar da oldu. Evet. Yani şu an için dediğim gibi ilk senenin dersleri özellikle bazı dersler var direkt proof'la başlıyor yani ispatlarla başlıyor. Bizim lisede hiç görmediğimiz bir şey. Proof'lar, teknikler, çözüm teknikleri bu tarz derslerle başlıyor. Bu derslerin bizim çözebileceğimiz soru gelsin, cevabını vereyim, 100 alayım tarzında olmadığı için ilk başta hepimiz bocaladık. Ama ondan sonra zaten diğer 4 senede onunla birlikte gittiği için ister istemez adapte oluyorsun. Ve ona göre işine yani ne bileyim dersini geçmeye çalışabiliyorsun. Biz şu an aktif olarak okulun kampüsü bize sağlığı çoğunluğu yüzme. Kapalı yüzme havuzuna gidiyoruz tabii. Kapalı yüzme havuzuna gidiyoruz. Üniversite birazcık sana imkanlar sunuluyor ama o imkanları senin kullanman gerekiyor. Bu hemen hemen her üniversite geçerli. Sonuçta lise kadar sabah 8, akşam 4 gibi veya daha uzun sürelerde çalışmıyorsun. Bazı günler 2 saat ders oluyor.
Bazı günler 4 saat, bazı günler 8 saat ders var ama genelde ders sayılarımız kısa olduğu için günün çoğu bize kalıyor. Ya bunu nasıl geçirmen gerektiği sana kalmış ama okulun spor salonları olsun, yüzme salonları olsun, Kulüp etkinlikleri olur. kulüp etkinlikleri olsun, şu an içinde bulunduğumuz etkinlik olsun, bu tarz etkinliklere katılarak hem ürünü daha verimli hale getirebiliyorsunuz. Ben de aynı zamanda şu an Matematik Bölümümüzün üstlenmiş olduğu aynı zamanda hem de not ışığı projesi hem de İzmir Tutanmışlar Matematik Festivali'nde gönüllü olarak görev yapıyorum. Not ışığı projesinde isteyerek okullara zaman zaman derslere gidiyoruz. Birincisi İstanbul'da yapmış oldukları bir matematik festivali var. Şu anda ikincisini de İzmir'de tanıyorlar. Tarihi Matematik haftasında. Gerçekten matematiğe ilgi duymak için, bir konuya çalışabilmek için, bunu isteyen insanlarla, bunun için size rehberlik bu hocalarla birlikte çalışmak gerçekten çok keyifli. Yani o maketleri hazırlamak, işte o iletişimle uğraşmak, matematiği hesaplamak, afiş bile hazırlamak o kadar eğlenceli ki gerçekten. Ben de bunun dışında işte de değilim, yüzmeye gidiyorum. O kadar. Günlerimiz yoğun geçiyor. Günlerimiz yoğun geçiyor. İlk sene çok zor olacak. Bunu zaten az önceki soruda da söyledim. İlk sene derslerimizin çok farklı olması da ilk defa görmediler ötürü bir zorluk yaşayacaklar. Ama bu zorluğun altından kalkabildikleri müddetçe geri kalan 3 seneyi, hani 1. seneyi bitirdiklerini düşünerek 3 seneyi gayet güzel, gayet nezih bir şekilde ve gayet bilerek, anlayarak bitirecekler ve bunun keyfini yaşayacaklar. Ama sadece ilk sene dişlerini sıkmalarını ve ona göre çalışmalarını istiyorum. Ona göre araştırma yapmayı bilmelerini istiyorum. Sadece hocanın anlattıkları değil, hoca bunu anlatıyor. Tıpkı o proof this proof örneği gibi hani acaba böyle de yapılabilir mi, şu da olabilir mi tarzında birazcık daha kendilerini bu konuya vermenek gerekiyor. İlk sene için normal bir üniversite öğrencisi için genelde YKS'den çıktıktan sonra daha böyle rahatlık isterler ama tıpkı bir sene daha YKS'ye hazırlanıyormuş gibi derslere adapte olduğunuz vakit ilk sene sizin için çok güzel geçecek. İlk sene çabalamanız gerekiyor. Ondan sonraki seneler gerçekten yavaş yavaş oturduğunu fark ediyorsun ve bu da size keyif veriyor. Ben de arkadaşıma çok katılıyorum. Bence öncelikle üniversitede şunu kabul etmek gerekiyor. Lisedeki gibi başında durursan soruyu çözmedin ve anladın mı anlamadın diye soran bir sistem kesinlikle yok. Anladıysan anladın, anlamadıysan anlamadın. Anlamak için gerçekten eve gidip, kütüphaneye gidip, oturup başına araştırma yapmayı öğrenmek, çalışmayı öğrenmek gerekiyor. Bir sınıfta işte bunu yapmayı bilmek ya da başarabilmek gerçekten zor. Ama bunu başardıktan sonra kalan bütün teorik uygulamalı derslerde zorlama bir şekilde yatmalar da olsa öğreniliyor. Yani o düşünme tarzını öğrendikten sonra ders ne kadar zor da olsa veya hiç gitmemiş dahi olsan bir şekilde onu oturtabiliyorsun. Bir de şöyle yapayım diyorsun, bir de böyle diyorsun ama ister istemez o artık oturuyor. Ve oturduğunu hissettiğin zaman da o zaman işte keyfini almaya başlıyorsunuz. Matematik yapmak gerçekten çok keyifli. Yapabilmek, yapmaya çalışmak. Ki ek olarak matematik bir dil, tıpkı İngilizce gibi lisede, ortaokulda gördüğümüz matizyon ev kalıplarından ziyade kendi dilimizi, kendi gramerimizi, her şeyimizi kendimize oluşturuyoruz. Ve bunun zorluğu elbette olacak. Tıpkı hiç İngilizce bilmeyen veya İngilizce bilip hiç konuşmayan birinin konuşurken ne kadar zorlanması gibi. Matematik de bilmemize rağmen burada konuşmaya çalıştığımız için ister istemez bize de çok zor geliyor. Biliyorum ama konuşamıyorum oluyor. Bunun pratikle, dediğim gibi çözerek yaptığımız vakit konuşmaya da başlıyorsun ve matematik dünyadaki tek uluslararası dil diye geçtiği için bunu bilmenin ayrı bir keyfi var diyebilirim.